Gerçekten hayatımda yediğim en güzel hamburgeri Serhat yapıyor. Patladı. Her soruya ben mi cevap vereceğim ya? Adaletin terazisi Hazal. Reklam şeyi gibi ya. Şuna bakar mısın? Gerçekten öyle. Selamlar. Selamlar. Pis yeni bir videoya hoş geldiniz. Nefis bir video serimize hoş Evet, geldin. yeni bir video tarzı. Serisi. Tarzı. Diyelim. Seyri olup olmayacağı daha o. Duruyor bakalım. Olur sen çünkü yeteneklisin normalde yaptığın şeyleri. Şimdi seyircilerimizle Serhat olarak. paylaşacağız. Ve böylece akşam yemeklerimizi sen yapmış olacaksın. Ha, bu senin akşam yemeği yapmamak için uydurduğun bir video tarzı mı? Hayır. Ya bırak, daha ilk dakikadan kendini ele verdin ya. Ama ne yapacağız, hadi bir anlat bakalım. Şimdi çok güzel. Ben yani gerçekten hayatımda yediğim en güzel, sen yaptın diye söylemiyorum. Gerçekten en güzel hamburgeri Serhat yapıyor. Ve bunun tarifini sizinle paylaşacak Şef Serhat'ımız. Yani özel tarifim ama artık YouTube'umuz bizden, aileden. Zaten çok kalabalık değiliz. Size özel bir tarif. Bu arada başka insanlardan da objektif yorumlar aldık. Yani gerçekten hamburgerimizi yiyen çok beğeniyor. Çok hızlı, çok güzel, bayağı tarz bir hamburger. Yani internetteki tüm hamburger tariflerini denemişizdir. Ben her yaptığım yemeği not alırım ve yemeğin sonunda beğenmediğim şeyleri o notlarda düzeltirim. Böyle adım tarifi mükemmelleştiririm. Tarif Bunu böyle defterim bile var. 8-10 adımda mükemmelleştirdiğim bir tarif bu. Ve her şey tam kıvamında oluyor bence. Tam Dediğim ölçüsünde. gibi. Hani öyle veriyor ya tarifleri. Evet. Yiyen herkesin de çok beğendiği bir tarif. Umarım siz de beğenirsiniz. Mutlaka deneyin. Ve bu tarif çok hızlı bir şekilde akıyor. Yani 10 dakikada, 12 dakikada halledebileceğiniz bir tarif. Tabii biz videoda olduğumuz için bir tık daha uzun sürer. 12 dakika iyi bak. 10 dakika mesela çok yalanmış gibi. Ama mesela böyle 12.3 falan şey oluyor deyince. yani. Ben öyle çok kanıyorum gerçekten. Tercih Hadi o zaman edebilirim. başlayalım. Şimdi koyu kamerayı da malzemeleri getirip götürürken zorlandım. Hadi bakalım, Haydi. tahtaları çıkaralım önce. O zaman senin Tahta nerede? tahta nerede mi? Şefim tahta nerede? Burada. Ekipmanlarımı bileyerek başlayacağım. Sonra sıkıntı çıkmasın. Bir şefin en kötü düşmanı kör bıçağıdır. Bu bıçak keskin olacak. Bu aleti kullanan şef görmemişsinizdir. Böyle ya çart çurt yapıyorlar da bu alet çok daha pratik. Böyle koyuyorsun. Hop. Ben çok korkuyorum ama yine de bundan. Bu daha güzel, daha kolay. Böyle bıçağınızı biliyorsunuz ve gayet de çalışıyor, keskin yapıyor öyle. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar ben anlamıyorum o ya böyle vurdukları işi. Siz de benim gibiyseniz bundan kullanabilirsiniz. Yılbaşı ışıklarımızı yakmamışız şefim. Yılbaşı mı kaldı ya? Şubat ayına geldik ya. Ya biz yılbaşı ağacımızı gördüğünüz üzere hiç kaldırmadık. Şurada ışıklarımız da vardı, onları bir yakalım. Şimdi bu tarif dediğim gibi çok hızlı olacağı için en önemli şey tüm malzemeleri hazırlayıp tek seferde işe girişmek. Çünkü bir başladığınızda duramazsınız. Bize malzeme listenizi söyler misiniz Serhat Bey? Şimdi köfte için izledikçe not alsınlar. Şu an ezbere nasıl sayayım? Köfte için 120 gram köfte. 240 gram yani totalde. Biz 2 kişilik tarif şeyini verin, karıştırırız. Tamam, 240 gram. 240 gram kıyma. Bu tarifte bu arada öncesinde buzlukta biberiniz olmalı. Buzlukta olsun dedim. Sebebi bunu rendeleyeceğiz. Eğer donmuş bir şekilde olmazsa rendelemek çok zor oluyor ve köfteye homojen bir şekilde karıştıramıyorsunuz. O yüzden bunun buzlukta dondurmuş olmanız önemli. Yarısını, yarım kırmızı biberi rendeliyorsunuz. Lezzet veren şeylerden biri de bu. O yüzden bu adımı kesinlikle geçmeyin, atlamayın. Ne kadar çok yapma, çok acı oluyor. Ben acı yemem Yavrum, o kadar. Vitamini burada, vitamini. Tamam yeter. Şefim, karışmak gibi olmasın ama yeter. Arkasında var onun dolu. Tamam mı? Aha. Tamam, peki. Biraz karımızı dinleyelim sonuçta. Daha tecrübeli. Bunu geri koyalım ki mutfağımız dağılmasın. Vay süper. Bunu. Şu anda şöyle. Şimdi bir tane yumurta sarısı. Ben yapayım onu sana. Evet, bolca tuz ve karabiber. Tuzlarımızı ve karabiberlerimizi ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tuz. Ekleyelim, yumurtanın sarısını ekleyelim. Hazal Hanım bunu güzelce
karıştırsın, harmanlasın. Yumurtanın sarısı mıydı şey? Evet. Bir yumurtanın sarısı mı? Hayır, yumurtanın yarısını da yapabiliriz ya, sarısının yarısı. Ha, sarısını yarısını yok değil. Şefim böyle yapıyorum, uygun mudur? Doğrudur başkanım. Aa, patladı. Ya Patladı. bir tane görev verdim, video daha Aa, yeni gitti, başladı gitti. ya. Bunu böyle koyayım mı hepsini? Evet, koy. Neden elime aldım ki son dakika? Ne bileyim ben, gaza gel. Bir panik yaptın sen orada. Yoğur bakalım bunu. Ben de orada karamelize soğan için soğan getireyim. Ellerim temizdi. Ben malzeme listesini şöyle kenara yazıyorum. Siz videonun başında hazır ederseniz belki bizimle yaparsınız böyle beraber. O ne şefim? Şimdi bu bizim hamburgere yuvarlak şeklini vermek için aldığımız bir alet. Yani bunu elinizle de yapabilirsiniz. Böyle bir alete ihtiyacınız yok. Hadi bakalım, yay bunu etrafına. Şey diyeceğim zaten. Hadi ablacığım devam et. Ablacığım ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Adaletin terazisi Hazal. Çiftçinin dostu Hazal. Tartıyor. Bence oldu. Hop, çok güzel. Ya iş yapıyormuş gibi görünmeye çalışırken ben yemin ediyorum. İkisini böleceksin, öyle sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun, vuruyorsun, ne diyorsun. Göster bak göster. Bir kıymayı Göster. yuvarlak yapacaksın Göster. ya, altı üstü. Göster bak ne güzel oldu. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Böyle bastırıyoruz. Sonra çıkmıyormuş bir de. Gerçekten çıkmadı bir dakika. Heh. Hop. Hop. Böyle yuvarlak. Böyle. Tam şey oldu, hamburger köftesi oldu. Ama Saf bana bir tabak boyutuyla, verirsen şeyiyle. eğer bunu koyabilirim şefim. Özür dilerim, sizden bunu istiyorum ama. Tamam. Gerçekten bana yemek yaptırmak için bu videoyu çektiğine %100 emin oldum ya. Aa, daha aklımda çok güzel yemek fikirleri var. Ne yemek istiyorsun? Ee, Sarma falan mı mesela? Sarma olabilir ama çiğ köfte mesela. Çiğ köfte mi? Yani çiğ köfte Anadolu'nun de bağrından gelmiş bir Serhat Bey. Aa, bu arada şey sordum ben Instagram'da. Bize sormak istediğiniz sorular var mı dedim, merak ettikleriniz. Yokmuş kimsenin. Hayır varmış. İnsanlar yazdı ama özellikle seni çok merak etmişler. Senin nereli Neyimi? olduğunu. Benim nereli olduğumu Evet. gerçekten mi? Evet. Hataylı mı diye bir tane şey vardı mesela. O çok değişik geldi. Neden Hatay acaba? Bilmiyorum. Hataylı mı diye. Belki... Sayılır, yakın. Medeniyetin doğduğu yerlerden birinde. Ben Mardinliyim. Yani babam Mardinli. Ama ben tabii doğma büyüme İzmirliyim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Yıllarca İzmir'de yaşadım. Ama babam Mardinli. Bana niye anlatıyorum seyircilerime? Bilin yani. Bilin istedi. Şu kabuk beni mahvetti ya. Anne tarafı Diyarbakırlı. Yani Anamı karıştırma bu işi. anamı karıştırma. Doğuluyuz yani ya işte. İkimiz de İzmir'den İzmir'de tanışıyoruz. tanıştık. Onu da çok sormuşlar. Nerede tanıştınız, Ha. nerelisiniz de diye. Vay. Çat, elif parmağı gidiyormuş. İşin Fazla garibi ince bir kere kestim. parmağım Ya gitmişti. çok gaza geldim ya. Çok gaza geldim. Aşkım aman yapma. İşin garibi yemek yaparken gitmemişti parmağım. Sen Ya. bulaşığı yıkamak istemediğin için gitmişti. Açmayalım diyor konuları. Ama her seferinde de bu konu açıldığında senin yüzünden diyor. Arkadaşlar Açarsan öyle ikimiz değil. yemek yemişiz. Bulaşıkların yıkanması gerekiyor. Ben yıkamak istemediğim için değil. O an çalışmam gerekiyordu. O yüzden seyircilerim ki aşkım sen yıkar mısın? O da istemeyerek aslında, hani bir tane laf var ya, istemeyen Onu söyleme, Şey, onu söyleme, tamam, onu evet. söyleme. istemeyerek yaptığı için ben içeri gittim böyle bilgisayarda çalışırken birden bir çığlık sesi geldi. Aa Hazal koş falan diye. Ben de bir kere de yalan söylüyorum yani, hani böyle rol yapıyorduk. İçeri bir gittim, kan, revan, ortalık, ben şok. Tüm derken reflekle sen o bardaklar havada çarpış, kırıl, Allah. elime girdi. Neyse tatsız konular ya. Aa, evet yani arterini ve birazcık sinirini kesmiş. Ya tatsız konular diyorum, arterini kesmişti, kan kaybından Fışkırıyordu ölüyordu kanlar. diyorsun. İnanılmaz. Yarım domatesimiz var. Olur, Onu olur. kullansak ayıp olmaz değil mi? Kime ayıp oldu? Yani bir daha kesmeyeyim dedim. Yarım yani. Yok. Soğanları karamelize etmeye başladım, o çünkü birazcık zaman alacak. O sırada biz diğer şeyleri hazırlayalım. Şefim siz marulları hazırlarken ben de size birkaç soru sorayım mı? Sor bakalım. Sana soru sormamışlar mı? Bir tek bana mı Sormuşlar sormuşlar? ama şimdi şef sizsiniz. Ben böyle arkadan yanıt veririm. Mesleğiniz ne denmiş?
Mesleğim aşçılık. Aşçıyım ben aslında gördüğünüz üzere. Şimdi bir tane domates, yuvarlak büyük bir domates kesiyorum. Bu ekmeğin içinde süs olacak. Domates sevmiyorsanız siz kullanmayın. Mesleğim ne? Ben bilgisayar mühendisiyim. Yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Yazılım geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Ben de hemşireyim ama burada çalışmıyorum. İş bulamadım. İşsizim. İşsiz. İşsiz değilim. Ben artık YouTuber. Ya evet, bu içeriği çekmemizden de anlayacağınız üzere artık biz birer YouTuber olduk diyebiliriz herhalde. 2000 aboneye yaklaşıyoruz. Bu arada bir an önce 3000 abone bizim hedefimiz. Bir an önce 3000 abone olabilmemiz için bize destek olursanız çok seviniriz. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdi bu aleti çok seviyorum. Bu alet Türkiye'de de var. Böyle yeşillik yıkadınız, atıyorsunuz içine, takıyorsunuz kapağını. Basit bir fizik kuralı var. Şunu çeviriyorsunuz, alt taraf o kadar hızlı dönüyor ki tüm suları etrafına fışkırtıyor ve içinden sebze, yeşillik kupkuru çıkıyor. Ne kadar hızlı çevirirseniz o kadar kuru çıkıyor. Yani böyle gereksiz bir alet. Ama hazır video çekiyorken kullanalım. Ne kadar kuru çıkacak? Çok kuru değil, kupkuru dedin ama bir şey söylemek O istemedim. kadar da şefim. kupkuru değil. Siz daha iyi bilirsiniz diye. Ama şey yani hani bayağı işte. kuru. Evet. Peçeteyle kurulamışız gibi. Tamam, Ötesi bunları değil de. sen sonra yıkarsın. Oraya koymaya. Şimdi bu ısındı. Evet şefim. Yes. Evet, nerede yaşıyoruz? Şimdi nerede yaşıyoruz'a gelmeden önce soğanları bir an önce birazcık yağ ekleyip atın. Bir an önce karamelize olmaya başlasınlar. Üzerine de bir tutam şeker dökün lütfen. Ne yapıyorsun? Aşkım saçmalama. Ya aşkım, bizden başka kim kullanıyor zaten Aşkım şekeri? ya misafirlerimiz bir daha bize gelmeyecek, parmaklarını sokma. Buyurlarsın. Her zaman Şeker, böyle. kime şeker veriyoruz ki biz? Aşkım tatlılarımızda şeker falan kullanıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yani sonuçta Tamam, sen bunu o zaman ilk defa böyle bir hareket yaptın. Bir de videoda yapmasaydın iyiydi zaten değil ilk mi ya? defa yaptın. Neden böyle bir şey yaptığını da anlamadım. Ne bileyim, videoda olunca bir an önce halletmek için. Gördüğünüz üzere çok fazla bir şey yapmadık aslında. Şu ana kadar klasik gidiyoruz. Bu tarifin alameti farikası sosunda. Sosu çok güzel. Ve kıvamı uzun uğraşlar sonucunda bulunmuş bir kıvam. Bunun sosu için sriracha, mayonez, tuz ve karabiber. 3 kaşık mayonez. 3 yemek kaşığı. Artık yemek kaşığı demeye gerek var mı? Böyle çay kaşığı yok. Bu 2 kişi için değil mi şefim? Bütün Evet, tarif evet. 2 kişi için. Evet, tüm tarif 2 kişi için. Siz bunu kendinize göre şey yapabilirsiniz. 1,5 kaşık sriracha, 1 çay kaşığı tuz. Nasıl anladın onun bir çay kaşığı olduğunu? Biz şefler biliriz ya bu. Şimdi bak, bunun renginden ben az buçuk şey yapıyorum, ölçüleri. Tadına bakınca da zaten güzel bir tat geliyorsa anlayın ki olmuştur. Eğer Turuncu acı olacak. bir tat geliyorsa biraz daha mayonez koyun. Eğer çok yavan bir tat geliyorsa birazcık daha tuz ekleyin. Çok tuzlu geliyorsa sriracha ile mayonezi yine 1'e 2 oranında ekleyin. Serhat benden bir tık daha yetenekli yemek yapma konusunda. Hatta ben hiç bilmiyordum evlendiğimizde. Şu an? He? Şu an an? biliyorum, öğrendim, yapıyorum. Kim yapıyor akşam yemekleri? Doğru kardeşim, sen yapıyorsun. Ama Serhat ilk bana öğretti böyle yemek yapmayı. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Başta çok kötüydü yemekleri. Emeğine sağlık diyordu ama. Yani Hazal o kadar uğraşmış, yemek yapmış, etmiş, didinmiş böyle. Nasıl olmuş diye soruyor. Ya şimdi vicdanım el vermiyordu yemeklere. Güzel olmuş, mükemmel falan demeye. Emeğine sağlık, eline sağlık falan diyordum. Ondan sonra anladı ama Ama artık Serhat bir şeyleri yemiyordu değiştirmesi böyle azıcık gerektiğini. yiyordu. Ay çok güzel olmuş, ben doydum falan diyordu yani. Ama sonra oldu. Yaptım. Zamanla. Ben mezun olur olmaz İstanbul'a taşındım çünkü İzmir'de iş yoktu. İstanbul görmemiş Avrupalı köylü. Evet ya, bana birisi yorumlarda öyle dedi. İstanbul görmemiş Avrupalı köylü. Ama ben 3 yıl İstanbul'da yaşadım. Bunu niye dediler ya? Bilmem, sinirlenmişler. İnsanları memnun etmek zor zaten sosyal medyada. İlla ki birileri sallıyor. Ama genelde biz güzel yorumlar alıyoruz. Evet. Instagram'dan falan çok şey yazıyorlar daha çok. Soruları unuttum. Şimdi bunları hazırladıktan sonra bu arada birazcık soğanları bekliyorum. O arada da normal eti yapacağımız döküm tavanın altını şey yapalım ki çünkü etleri mühürleyeceğiz. Bunun ısınması gerçekten önemli. Kaç yaşındasınız? Sen benden büyüksün. Büyüğüm olarak sen konuş. Ya of ya. Söz sana düşer. Ya büyük de değil de ben 29 yaşındayız, 94'lüyüz ikimiz de.
ben Ağustos'ta doğdum, Serhat Kasım'da doğdu. Bana diyor ki sen yaşlısın diyor. Her böyle Ağustos'ta ben yeni yaşımı kutladığımda Değil sen misin? çok yaşlandın, ben Değil çıtırım misin? falan diyor. Bir yaş fark oluyor aramızda Ağustos olduğunda. Tamam doğru. Bana şey dediler, genç kocan olursa çok zengin olursunuz dediler. Sen o yüzden çıtır koca mı aldın o yüzden? Yurt dışına nasıl yerleştiniz? Aha. Nasıl böyle bir karar verdiniz? Yani 3 yıl önce şu anki kadar trend değildi yurt dışına çıkmak. Ama yine her zamanki gibi yani Türkiye'nin klasik sorunları vardı işte ekonomi, siyaset, gündelik yaşam. Gittikçe daha çok böyle bunaldığını falan hissediyorsun. Bir de etrafta herkes bunu o kadar çok konuşuyor ki herkes konuştukça diyorsun ki abi kesinlikle gitmem lazım diyorsun. O şekilde düşünürken önüme işte bu fırsat çıktı. Ben de değerlendireyim dedim. Sonuçta insanın birkaç kere ayağına gelecek bir fırsat. Ben öyle yurt dışına çıktım. Daha sonrasında işte Hazal'la zaten 10 yıllık falan bir ilişkimiz var bizim. 10 yıllık falan sevgiliydik. Evlenince Hazal da bana katıldı. Sen nasıl karar verdin asıl? Sen söyle. Ben mi nasıl karar verdim? Çok bir karar vermedim aslında. Yani Serhat'ın önüne bir fırsat çıkmıştı. Ben Türkiye'de çalışıyordum. Onun mesleği açısından çok güzel bir fırsattı. O yüzden hiç düşünmeden tamam dedim ben de zaten. Birazcık cahil cesareti. Hani şu an olsa birazcık bir tık düşünür müydüm? Ben de. Evet, çünkü çok kolay değilmiş yani öyle. Ben hani lay lay lon birazcık geldim. Bunu başka videolarda konuşabiliriz. Evet. Yurt dışı Türkiye'den gözüktüğü kadar cazip mi? İyi yanları neler, kötü yanları Evet. neler, her şey gibi. Tabii ki bunun da artısı eksisi var. Bunları başka bir videoda değerlendirebiliriz Aynen, böyle bir şey isterseniz. istiyorsanız Yorumlara yazın mutlaka. Benim zaten standart bir işim vardı. Hemşireydim. Hastanede çalışmıyordum, bir şirkette çalışıyordum. Her türlü orada da iş bulurum diye düşündüm ama Ama Lüksemburg'un 3 resmi dili olduğunu unuttu. çok küçük Ufak bir detay. ayrıntı. Evet, yani 3 resmi dili var, bir de İngilizce istiyor, 4 dil istiyorlar. Ben dedim ki ne yapalım, YouTuber olalım. Aslında ben demedim, böyle bir soru daha vardı. YouTube kanalı açmaya nasıl karar verdin? Bir şey diyeceğim, sen soru cevap videosuna çevirdin ya. Zaten bu bir soru cevap videosu aslında. Taktiklerimi veremiyorum. Şimdi pardon. bu Sidar Şef'in bir taktiği. Tavanın yeterince ısınıp ısınmadığını, etin mühürlenip mühürlenmeyeceğini nereden anlarsınız? Elinizi koyduğunuzda 4 saniyeden uzun bir süre tutabiliyorsanız tava yeterince ısınmamıştır. Beklemeniz gerekiyor. Eğer 4 saniye sayarken eliniz çok sıcak geldi ve çekme ihtiyacı hissettiniz, tava güzelce ısınmış, etlerinizi yapabilirsiniz demek. Süper. Tamam, şimdi hadi söyle sorunu. YouTube kanalı açmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl karar verdiniz? Sen cevap vereceksin sandım. Hayır. Her soruya ben mi cevap vereceğim ya? Ben de verdim. Nasıl karar verdik? Burası birazcık küçük bir yer. O yüzden biz de yani ve diğer ülkelere Lüksemburg çok mu? yakın. Evet, Lüksemburg. Böyle gezmeyi de çok seviyorduk Serhat'la. Sürekli farklı ülkelere gidiyorduk, seyahat ediyorduk işte. Oradaki lezzetleri, kültürleri deneyimlemeyi çok seviyorduk. Sonra da Serhat dedi ki neden YouTube çekmiyoruz? Ben dedim ki saçmalama, nasıl yapacağız böyle bir şey? Ben burada bekar yaşadığım dönemlerde ben bir de buraya Covid zamanı geldim. Covid zamanı geldiğim için de her yer kapalı. Zaten sıfır arkadaşım var. İşe bile gidemiyorum. Etrafta sıfır çevrem var. YouTube izlemeyi çok seviyordum. YouTube'un iyice dibine düştüm. Böyle dehlizlerinde kayboldum YouTube'un. Tüm herkesi izliyorum, takip ediyorum falan. Dedim ki biz de bu işi yaparız yani. Çok da güzel, hoşuma da gidiyor izlemek. Biz neden üretmeyelim dedim. Evet, birazcık Serhat daha cesaretliydi. Ben çok utanıyorum. Zaten bizim ilk videolarımıza bakarsanız ben hiç konuşmuyorum. Böyle hiç yani çok garipti. Şimdi tavamıza bir tık yağ dökelim. Yoksa çok yapışıyor. Bu arada böyle yağlar hemen... Gerçi bunu suyla yapıyorlardı ya, neyse. Oo, yanlış. Çok yağ koydum. Siz birazcık daha az yağ dökün. Öyle dökülür mü? Aa. Çünkü oradan su damladı. Çok korktum. Nasıl su damladı be? Nasıl su damladı? Nereden su damladı? Sadece yağ döktü. Aşkım şeyden Nasıl damladı? Ben ilk defa bu kadar... şu lavabonun ağzından böyle damla damla akar ya, o geldi. Ya Çok korktum. Yağ yani. Bu böyle olmuyordu yani. Video çekiyoruz diye mi böyle oldu? şefim, Tamam ya, şefim tamam. 7'yi açmışsınız, kısalım birazcık. Evet, alt yapalım. Oo, sese bakın.
Ya ben burada kamerayla dibindeyim zaten. Senin böyle korkmana gerek var mı? Ya ne yaptın? Ha? Bu arada ekmekleri soğanı mühürlediğimiz tavaya koyuyoruz. Böyle. Birazcık yanlış mühürlemekten. Yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Şimdi bu etlerin yüzünü 3'er dakika kızartacağız. 3 dakika bir yüzü, 3 dakika bir yüzü. O kadar kendimize övdük. O kadar şöyleyiz, böyleyiz dedik. Yakışmıyor. Sen oradaki kameraya Ben konuş. konuşuyorum da kamerada kafam gözükmüyor galiba. Böyle kafamda boynumdan falan gözüküyor. Çünkü kamera aşağıda. Allah'tan ben seni çekiyorum burada ama çok komik duruyorsun. Öyle boşluğa, boşluğa konuşuyor gibi. Hazala iş çıksın diye. En sevdiğimiz videomuz ne? İzlanda videoları ve asla o beklediğimiz videoyu görmeyen Evet. İzlanda videoları. Bence de Değil mi? İzlanda videoları. İzlanda bizim ya. hayatımızda gittiğimiz en güzel yer ya. En açık güzel ara. yer. Ve herkesin muhakkak ve muhakkak görmesi gereken bir yer. İnanılmaz değişik bir tecrübe. Tabii birazcık pahalı ama çok güzel bir video. Ama Keyifli. izlemediniz. Yani o kadar izlenmedi. Neden hiç izlemediniz ki? Üzüldüm. İzleniyor, zamanla izleniyor. Bizim videolar ilk attığımızda çok izlenmiyor ama zamanla böyle bir ritim tutturup izlenen çok videomuz var. Evet doğru. Nereden baksan 5-6 Ekmeklerimizi hafif kızarttıktan sonra ilk sosumuzdan birer kaşık altına alıyoruz. Şöyle bir Ay ses çok sosumuzdan güzel. bolca koyalım. Tamam. Şimdi bunu böyle koyduk. Şunları çevirme vakti. 3 dakika doldu mu şefim? Evet. Hoppa. Şöyle alıyorum. Daha önce koyduğumuz yerler soğudu çünkü. Daha önce koymadığımız yerlere ne oldu be? Elime yağ Korkutma beni. sıçradı. Ve bu hareketi yapıyoruz. Yap hareketi, gönder fırına. Bunun bir tweet'i de Ne? farklı yaptığım bir şey. Sana yağ nerede yağ? Ya. Abi hiçbir şey bulamıyorum bu evde. Yağ bul bana. Abi hiçbir şey bulamıyorum. Bundan böyle küçük bir tatlı kaşığı alıyoruz. İki etimizin arasına bırakıyoruz. Arayı bulsun diye. Kapağını da kapatıyoruz. Kaşarlarımızı eriyene kadar zaten 2 dakika Kaşar değil. oluyor. Cheddar. Cheddar'ımız. Şimdi bu sıralama çok önemli. Bu sıralamaya dikkat edin. Sostan birer kaşık koyduk. Üzerine marullarımızı koyuyoruz. Bunun üzerine domatesimizi koyuyoruz. Domatesimizi koyduk. Domatesler biraz kalın olmuş sanki şef. Tam olması gerektiği gibi oldu. Tam kıvamında oldu. Ben öyle tercih ediyorum. Soğanlarımızı koyuyoruz. En üstte de kalan sosu yarı yarıya bölüştürüp şöyle yayıyoruz. Türkiye'ye seyahat planlıyor musunuz diye bir soru vardı. Türkiye'ye seyahat planlıyoruz. Plan yaptık. Ama sürpriz. Aslında çekmiştik de. Ha evet. İzmir videoları, çok güzel İzmir videoları çekmiştik. Evet. Alaçatı'yı falan çekmiştik. Ama videolarımız çalındı, bilgisayarımız çalındığı için bilgisayarda videolarımız da gitmiş oldu. Evet ya yedeklememiş bu Hazal kız. Editçi kıza güzel bir ders oldu ama tabii videolarımızı kaybetmiş olduk. Artık 15 farklı yere şey yapıyorum, kaydediyorum. Ama ne? Bileydim böyle olacağını. Allah! Nazarlara geldik. Olur, video kazasıdır olur. Bunun üzerine normalde birazcık daha soğan ve kapanış. Vay 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 vay. Bak şu var ya tam bir reklam şeyi gibi ya. Şuna bakar mısın ya? Gerçekten öyle. Sanırsın McDonald's reklamı ya. O zaman biz şuraları hemen Şöyle bir tadına tabaklayalım. Tabakladığımızda görüşelim. Sofrada tadına bakalım. Haydi. Evet, yanına tabii ki soğan halkaları ve patates kızartması da yaptık ve hamburgerimiz tatmaya hazır. Hazır mısın? Bak doğruları söylerim. Kollarımı sıvıyorum şefim. O kadar yemek yaptım bir de beğenme. Emeğine Tamam sağlık şaka derim. şaka. Hadi söyle bakalım. Isır ve doğruları söyle. Bakıyorum. Gerçekten hiçbir zaman şaşmıyor, hep aynı. Her zaman aynı kalitede. Bu tarife birebir uyarsanız her zaman aynı tatta bir hamburger yiyorsunuz. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel ya. Ve
o kadar video çektiğimiz halde böyle uzun sürdü. Normalde siz bunu çok daha hızlı şipşak yapabilirsiniz. Bu arada soru cevaplar için de daha cevaplamadığımız sorular kaldı. Sizin bu sorular haricinde merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Hazal onların hepsini toplasın farklı bir videoda. Sadece soru cevap yapalım. Ama sıkıcı oldu. Yolda mesela giderken Ha. yaparız. Yolda giderken yaparız ya da yine sen bize değişik bir tarif yaparken yine onları cevaplayabiliriz. Bir tık acı olmuş. Ama Sen güzel bir sevmiyorsun acı. ama. Ama güzel bir acı. İnsan yiyor yani. Yedikçe yiyesi Acı geliyor, oldukça yedikçe yiyesi geliyor. güzel. Öyle bir şey. Evet ve bunlarla birlikte artık bu videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.